Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle öyle bir börek tarifi paylaştım ki hem dokusu hem lezzeti hem görünümü harika. Çok beğeneceğinizden eminim. Bugün sizlerle halka börek tarifimi paylaştım. Şöyle göstereyim, nasıl çıtır, nasıl kat kat tüm detaylarıyla paylaştım. Benim çok beğenerek hazırlamış olduğum tariflerimden bir tanesi. Tam da zamanında bir paylaşım olduğunu düşünüyorum. Gelin isterseniz siz daha fazla bekletmeden tarifimin yapılışına geçelim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik su. Daha sonra yine aynı şekilde sıvı yağ da bir parmak eksik. Yoğurdu da aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Benim tepsim orta boyda bir tepsi. Çok büyük veya çok küçük değil. Şöyle 800 gram ebatında diyebilirim. Eğer biraz daha büyük tepsiler kullanacaksanız şöyle tam doldurabilirsiniz bir çay bardağını. Daha sonra bir adet yumurta, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, şöyle bir tatlı kaşığı kabartma tozu kullandım arkadaşlar. Bakın çok tepeli değil, bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir tatlı kaşığından birazcık fazla tuz kullandım ama tuzu damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. İlk önce görmüş olduğunuz gibi malzemeleri karıştırıyorum. Özellikle yoğurdun içerisinde böyle topak kalmaması için güzelce karıştıralım. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum arkadaşlar. Bakın her tarifimde mutlaka söylüyorum. Bu tarifimde toplamda 4 çay bardağı un kullandım ama yumurtanın küçüklüğünden, büyüklüğünden veya unun markasından unun miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Şöyle içerisinde sıvı yağ olduğu için hamurum çok güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde toparlanacak. Şöyle birazcık kaşığım ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Hamurumuzu böyle çok pürüzsüz bir kıvam olana kadar yoğuralım. Çok uzun bir süre yoğurmanıza gerek yok. Dediğim gibi sıvı yağ sayesinde çok hızlı bir şekilde hamurumuz toparlanacak. Böyle yumuşacık, ele yapışmayan bir hamurumuzun olması gerekiyor. Çok da böyle un ekleyip de hamuru katılaştırmayalım. Evet, bu şekilde aktif bir şekilde hamurumuzu koparmadan bu şekilde katlayarak pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım. Şöyle kıvamında yakından evet, sevgili arkadaşlarım, evet, hamurun kıvamı bu şekilde böyle sakız gibi bir kıvam oldu. Gerçekten fıstık gibi bir hamurumuz oldu. Evet, ne diyelim, kıvamı gerçekten fıstık gibi. Hamurumu tezgahımın üzerine alacağım arkadaşlar. Hamurumu toparladıktan sonra ilk önce şöyle hamurumu rulo şekli veriyorum. Gelişi güzel kesiyorum. Ve daha sonra toplamda 10 adet beze yapacağım. Şöyle aynı ölçüde daha sonra hamurumuzu aynı ölçüde olacak şekilde sonuçta bezeler yaptığımız için çok da önemli değil. Biraz büyüklük küçüklük de olabilir. Evet, bu tariften tam 10 tane beze olacak şekilde ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aşağı yukarı bir mandalina büyüklüğünde diyebilirim. Evet, burada da hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok pürüzsüz, çok güzel bir hamurumuz oldu. Evet, bütün hamurlarımızı aynı şekilde bezeler yapalım. Hamurun içerisinde maya olmadığı için hiç dinlendirmemize gerek yok. Çalışmamıza devam edebiliriz. Evet, daha sonra içerisine üzerine şöyle oda sıcaklığında beklemiş olsun arkadaşlar. Ben birer tatlı kaşığı kadar üzerine margarin bıraktım. Mümkünse margarinizi akşamdan dolaptan çıkarmanız daha iyi olur. Ben biraz sabahtan çıkarttığım için biraz katı oldu. Evet, akşamdan çıkarırsanız çok daha işiniz kolaylaşır. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar videomda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bezelerin üzerine yerleştiriyorum. Bu tarifim bir tepsi için arkadaşlar. İsterseniz daha büyük tepsi için veya ikişer tepsi de hazırlayabilirsiniz. Ama mutlaka tariflerimi çoğaltırken veya azaltırken mutlaka katıyla çoğaltın veya katıyla azaltın. Yani sadece unundan çoğaltmayın. Bazı arkadaşlardan eleştiri alıyorum. İşte ben yaptım ama çok sert düştü. Nasıl yaptın dediğim zaman işte unu biraz fazla yapmak istedim. Ununu biraz fazla ekledim diyorlar. Sadece undan çoğaltamayız. Bütün malzemelerinden katıyla, yani birazcık biraz hepsinden az az çoğaltalım veya hepsinden az az eksiltelim. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sadece parmak uçlarımla çok hafif bastırarak çok kolay bir şekilde bezelerim büyüyor. Şöyle üst üste yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın, çok pratik bir tarif ve gerçekten çok lezzetli olacak.
Evet, bütün hamurlarıma aynı şekli veriyorum. Çok büyütmenize gerek yok. Bakın, büyük servis tabağım var. Yani şöyle küçük servis tabağı büyüklüğünde neredeyse büyütüyorum. Zaten üzerine sıvı yağ gördükten sonra bütün hamurlar kendini bırakır. Sıvı yağ veya margarin fark etmez. Çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi hamurlarım şekle giriyor. Evet, bu şekilde hepsine aynı işlemi yapıyorum. Sadece son bezemi ters tarafından üzerine kapatacağım. Biraz videolarımda hızlandırma yaptım ama kesmek istemiyorum. Yani her anını sizinle paylaşmak istiyorum. Sadece hamuru yoğurup şeklini verip kapatmak, bitirmek de istemiyorum açıkçası. Evet, bunu ters bir şekilde kapatacağım. Şöyle tezgahımın üzerindeki margarini de alıyorum. Böylece hiçbir malzememizi ziyan etmemiş oluyoruz. Evet, bu şekilde şöyle parmak uçlarımla yine çok hafif dokunuşlarla birazcık hamurumu büyüttüm. Daha sonra ben buzdolabı poşetinin içerisine geçireceğim arkadaşlar. Şöyle bir 10-15 dakika kadar hamurumu dinlendireceğim. Böylelikle çok daha kolay bir şekilde hamurumuz açılacak. Hamur dinlenirken ben de şöyle iç harcını hazırlamaya geçtim. Bir tepsi için 300 gram kıyma yeterli ama ben birazcık fazla iç harcı hazırladım. Çünkü ben devamında da yapacağım. Evet, bu şekilde içerisine kuru soğan, domates ve maydanoz, biber doğradım küçük küçük. Daha sonra baharatlarını ekliyorum ve şöyle bir yemek kaşığı da salçam var. Burada ayrıntılı bir şekilde anlatamadım. Ama açıklama kısmına bütün malzemelerimi ve yapılışını ayrıntılı bir şekilde yazıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Yani biraz da iç harcı tamamen damak zevkinize kalmış. İstediğiniz gibi baharatlar, sevdiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Evet, isterseniz malzemeleri bir kaşıkla da karıştırabilirsiniz ama ben elimle karıştırmayı tercih ediyorum ki şöyle lezzeti güzelce karışsın, birbirine girsin baharatlar. Evet sevgili arkadaşlarım, hamurum yeteri kadar dinlendi. Bakar mısınız, tıpkı bir mayalı hamur gibi kabarmış. Şöyle tezgahımı çok hafif az bir şekilde unluyorum ve hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. İlk önce şöyle elimle birazcık büyüteceğim. Hamurun kıvamı gerçekten çok sık söylüyorum biliyorum ama hamurun kıvamı gerçekten çok güzel. Yani aynı ölçülerde yaparsanız emin olun çok güzel sonuçlar alırsınız. Evet, daha sonra birazcık böyle merdanemle de büyüteceğim. Bir şöyle alt üst çevirelim ki en alttaki bezemiz küçük kalmasın. Evet arkadaşlar, hamurunuzu fırın tepsinizin, yani kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne göre açın. Tepsiden birazcık büyük olsun, böyle kenarlarına sarksın hamurumuz. Birazdan göstereceğim. Çok güzel hem şekil vereceğiz hem lezzeti çok da güzel olacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir tarif ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denenmeye değer. Evet, bu şekilde katladıktan sonra şöyle fırın tepsime, yani kullanacağım tepsime yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarını birazcık fazla büyüttüm. Şöyle elimle güzelce düzenledikten sonra iç harcımı sadece kenarlarına yerleştireceğim. Evet, bu şekilde bakın. Bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra elimle düzelteceğim. Yani biraz azsa çoksa ona göre ekleyeceğim veya azaltacağım. Evet sevgili arkadaşlarım, bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Son zamanlarda son videolarıma vermiş olduğunuz destekten dolayı tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Böyle küçücük bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir nokta da olsa gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Videomun bu aşamasında ben kesme yapmak istemedim. Birazcık hızlandırdım. Hem bu arada biraz da sohbet etmiş oluruz diye düşündüm. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ama olur da atladığım, unuttuğum bir yer olursa mutlaka yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden tekrar teşekkür ediyorum.
Evet sevgili arkadaşlarım, bakın kenarında fazla olan yer vardı ya, bunu bu şekilde elimizde şöyle sararak kıymanın üzerine yerleştiriyorum. Buradaki amacım ise kıymanın birazdan kıyma pişerken haliyle sulanacak. Kenarına, tepsinin içerisine akmasın. Böyle sanki bir yangın varmış gibi evin içerisinde, mutfağın içerisinde kokmasın. Ayrıca çok güzel bir lezzet verecek ve çok güzel bir görüntü de verecek. Benim için tariflerin lezzeti kadar görüntüsü de gerçekten çok önemli. İlk önce lezzetinden önce şöyle bir görüntüsüne bakarız. Eminim birçoğumuz için de öyledir. Gerçekten tariflerim çok pratik arkadaşlar. Unutmayın, mutfağın şefi sizsiniz. Ben gerçekten de takipçilerime çok inanıyorum. Çok başarılı olacaklarından eminim. Şöyle orta kısmını da böyle bıçakla kestim ve halka şeklini verdim arkadaşlar. Tıpkı kenarı gibi kenarda böyle rulo şeklinde sararak kıymamın üzerine kapattım. Ve üzerine sıvı yağ sürüyorum. Yani yumurta sarısı veya başka bir şey sürmenize hiç gerek yok. Bu gibi tariflerin yanında biz böyle gözlenmiş sarımsak, soğan ve biberi çok severiz. Şöyle tepsimde tam ortası boş kalmışken ben bu şekilde biberleri ve sarımsağı ortasına yerleştirmek istedim. Sunum için de çok güzel bir fikir. Hem ayrıca bir tepsinin içerisinde de zahmet vermiş olmayız. Evet sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi halka böreğim hazır. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında pişirdim arkadaşlar. Hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Bakın fırınımın ortasına değil de ortasının bir alt rafına yerleştiriyorum. Böylece çok daha kıvamında pişecektir. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi benim halka böreğim hazır. Böreğimi dilimlerken kamera kapanmış, sonradan fark ettim arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Şöyle kıvamını, çıtırlığını sizinle daha yakından da paylaşmak istiyorum. Böyle kenarı kuru kalmıyor arkadaşlar. İçerisine iç harcı yerleştirmeseniz dahi ekmeği kendi halinde o kadar lezzetli ki tek başına da pişirebilirsiniz. Evet, bu şekilde de çok yakıştı. Gerçekten çok denenmeye değer bir tarif. Şöyle kıvamını, evet, bu şekilde hamurun içerisindeki o lezzet ve kıymanın suyuyla, o baharatıyla birlikte o kadar kıvamı yerinde ki. Ve şöyle tekrardan yakından da göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, yanında olmazsa olmaz, bu havalarda özellikle böyle buz gibi bir ayran çok iyi bir fikir bence. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.